Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere pandispanya dokusunda nefis bir kek tarifim var. Tüm püf noktalarını anlatacağım bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Yapacağınız tüm kekler pamuk gibi yumuşacık olsun. Şimdi kekin yapılışına başlıyorum. 1-2 saat önce buzdolabından çıkardığım oda ısısında yani ılık 3 tane büyük boy yumurtayı kırdım. Keki büyük boy borcamda yapacağım için 3 tane büyük boy yumurta seçtim. Arzu ederseniz küçük small yumurtalarınız varsa 4 tane de koyabilirsiniz. Kullanacağım şekerin yarısını yumurtalara ilave ederek şöyle güzelce çırpıyorum. Daha sonra diğer yarısını koyuyorum. Büyük 250 mililitrelik bir su bardağı kullandım. Daha küçük borcamda yapacaksanız klasik 200 mililitrelik su bardağı da kullanabilirsiniz. Şimdi en önemli püf noktalarından biri de güzel kek yapımında yumurta ve şekerin çok iyi köpürmesi, yani beyazlaşana kadar şekerin eritilmesi. Bakın ben çırptıkça beyaz, köpüklü, kabarık bir görüntü elde ediyor yumurta ve toz şeker. Fazla hızlandırmadım videoyu. Şimdi yine aynı bardakla bir su bardağı dolusu sıvı yağ ve yine oda ısısında ılık olan bir su bardağı dolusu da süt ilave ediyorum. Arzu ederseniz bir su bardağı dolusu süt yerine yoğurt da koyabilirsiniz. Tam manasıyla anne keki yapmış olursunuz. Şimdi un ilavesine başlıyorum. Unun hepsini birden ilave etmiyoruz ve eleyerek koyuyoruz. Bunlar puf puf pandispanya gibi yapılan kekin püf noktaları. Bu esnada kabartma tozu ve vanilya da ilave ediyorum. Büyük borcamda yapacağım için malzeme fazla. Kabartma tozunu 1,5 paket koydum. Şimdi çok önemli olan püf noktası burada başlıyor. Unu çok hızlı çırparak karıştırmıyoruz. Aynı bu şekilde yavaşça un içinde kaybolana kadar karıştırın. Diğer ikinci bardak unu koyuyorum. Aslında bunun yarısını nişasta koyacaktım. Bardağı doldurunca hepsini koymuş bulundum. Arzu ederseniz 1,5 su bardağı un, yarım su bardağı da nişasta ekleyin. O zaman daha da çok kabarıyor, daha da güzel bir doku elde ediyor. Bu kek sanki yumurtaların akları ve sarıları ayrılmışçasına aynı pandispanya gibi puf puf oluyor. Hatta dilimini böyle sıktığım zaman içindeki gözeneklerden böyle fıs fıs diye sesler çıkıyor. O yüzden bu şekilde yaparsanız nefis kekleriniz olacaktır. Ve gördüğünüz gibi tel çırpıcı veya spatulaya geçmedim. En az bulaşık ve en pratik haliyle size gösteriyorum. Bakın kek harcı çok güzel, orta yoğunlukta pürüzsüz bir harç oldu. Şimdi büyük boy borcamımıza, kek tepsinize ya da büyük bir kalıba bunu yapabilirsiniz bu keki. Ama kalıbınızın en az 26 santimlik olması lazım. Bardaklarımız büyük olduğu için malzeme çok bol. Kek tepsimin sadece alt kısmını yağladım. Ben de hep kenarlarını yağlıyordum. Bu defa pandispanya yapar gibi denemek istedim. Kenarları yağlamayayım ve yanlarda tutunarak yükselsin istedim ve gerçekten de kekin sadece ortası aşırı derecede şişmedi. Şimdi kalan 1/3'lik kısma 2 yemek kaşığı kakao ve 2 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Kakaoyu böyle bol doldurmuş olursanız, baktınız ki çok koyu, bir yemek kaşığı daha süt koyabilirsiniz. Sütünüzün sonu idi ve bittiyse su da ilave edebilirsiniz süt yerine. Bakın burada da size kıvamı gösteriyorum. Aynı sade kısımdaki gibi benzer kıvamda. Pişmemiş haliyle bile o kadar lezzetliydi ki şekeri çok iyi erittiğimiz için ve yumurtalarım da organik serbest gezen yumurta. Şöyle minicik bir tadına baktım ve gerçekten bayıldım. Çikolata gibi bir tadı var, özellikle bu kakaolu kısmın. Şimdi gördüğünüz gibi kakaolu yaptığım kısmı şöyle helezon şeklinde çevirerek döküyorum.
Burada istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Sağdan sola da gidebilirsiniz. Şimdi birazdan hafifçe siyah ve beyazları karıştıracağız. Hiç kek yapmamış olanlar bile eminim bu videomu izledikten sonra çok güzel kekler yapacaktır ve bu iki renkli keki de başarıyla çıkaracaktır. Bundan eminim. Şimdi içinizden geldiği gibi şekil verebilirsiniz. İster böyle alttan üste karıştırın. Ben böyle istedim bu defa. Görüntü ne kadar güzel değil mi? Yorumlarınızı bekliyorum bu kekle ilgili. Videoma da bir kalp, böcek, çiçek bile olsa mutlaka bir yorum bırakın lütfen. Beğenirseniz beğenilerinizi de bekliyorum. Üzerine bolca dövülmüş ceviz serptim. Fındık olur, sade olur, hiçbir şey serpmeyebilirsiniz. Bu keki tamamen sade olarak da yapabilirsiniz ve üzerine isterseniz susam da serpebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum fırınıma atıyorum. 175 derecede yaklaşık 30-35 dakikada pişti. Borcamın altı kalın olduğu için fırının en alt rafına koydum. Her zaman da öyle yapıyorum. Evet, kekimiz hazır. Biraz ılımasını bekleyeceğim. Bakın aşağı yukarı eşit derecede kabardı. Koca bir borcam kekimiz oldu. Bu kekin büyük kısmını sürekli gittiğim ve çalışanlarını çok sevdiğim kafeye götürdüm. Çocuklara söz vermiştim çünkü benim takipçim onlar, hem de abonelerim. Instagram'dan da beni takip ediyorlar. Daha böyle ufak kısmını da komşuma verdim. Birkaç dilimini de bize bıraktım. Bakın kekimiz gerçekten pamuk gibi, tam bir pandispanya havasında oldu. Düşünün, daha yüksek olsa gerçek bir pandispanya. Dikkatli olanlarınız mutlaka seçiyordur onun yumuşaklığını. Kokusu misler gibi. İnşallah denersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Arzu ederseniz bu keki glutensiz herhangi bir unla da yapabilirsiniz. Ama unu yine mutlaka eleyerek koyun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yanındaki bildirim zilini de lütfen tümü diye işaretleyin. Yoksa beni unutursunuz, tariflerim size ulaşmaz. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak Buket Cengiz olarak takip edebilirsiniz. Sizleri oraya da beklerim. Artık unutmayacağım ve her videoda soracağım. Beni hangi ülkeden ve ülkemizdeki hangi şehirden takip ediyorsunuz? Heyecanla yanıtlarınızı bekliyorum. En güzel, en pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.